Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ödevimiz vardı. Bir önceki ders ödev vermiştim. Mutlaka yapmaya çalışmanızı tavsiye ederim. Ben böyle ara ara ödevler vereceğim. Yani ders sonlarında ya da ayrı bir ders içinde de olabilir. Ödev vereceğim size. Hani kendiniz yapmanızı tavsiye ediyorum, denemenizi. Ben mutlaka çözeceğim. O verdiğim ödevin bir sonraki derste eee, ya da belki aynı ders içinde nadiren de olsa çözeceğim ama mutlaka çözeceğim. Genelde bir sonraki derste çözmüş olacağım. Sizlerin yapması gereken o ödevleri kendiniz deneyin arkadaşlar. Yapmaya çalışın. Yapabilirsiniz ne âlâ. Yapamazsanız da benim çözümümü izleyin. Daha sonra videoyu kapatın. Kendiniz yapmaya çalışın. Yani çözümü izledikten sonra da deneyin. Yani çözümü izledim, öğrendim, tamam bitti değil. Kapatın videoyu. Kendiniz çözmeye tekrar çalışın. Çözemezseniz tekrar videoyu izleyin. Bu döngüyü devam ettirin ta ki kendi kendinize o ödevi çözene kadar. Kendi kendinize ödevi çözdükten sonra ilerleyin. Çözmeden sakın ilerlemeyin. Evet, şimdi ödevimiz neydi? Şöyle bir hatırlayalım. Şöyle bir text dosyasını Notepad'e yazmıştım. Merhaba, işte boş satır var bir tane. Hello var. Şurada bir tane tab var arkadaşlar. Ee, tab var. Burada şöyle. Sonra bir tane daha tab var. C Sharp var. Alt satıra geçiyor. Hem de tab veriyor. Ve programlama var. O en alt satırda da bir ünlem işareti var. Bitmiş. Bunu ekrana yazdırmanızı istiyordum. Bunu yazdırmanın birçok yolu var. Bunu ekrana yazdırabildiyseniz bravo. Ama benim yazdırdığım şekilde şu an çözümünü yapacağım. Yazdırmamış olabilirsiniz. Sorun değil. Programlamada bir sorunun, bir problemin birden fazla çözümü olabilir. 2, 3 belki daha fazla çözümü olabilir arkadaşlar. O yüzden kafanıza takmayın. Önemli olan şu aşamada bunu yazdırabilmeniz. Şimdi ben bunu ya ekrana öğrendiğimiz komutları kullanarak yazdırmaya çalışacağım. Ama burada şunu söyleyeyim. İlk dersler biraz basit gibi gelebilir size. Mutlaka ama takip edin, dinleyin. Biraz hızlandırarak izleyin. Eğer basit gibi geliyorsa yani biraz ön bilginiz varsa C Sharp ile ilgili. Mutlaka ama mutlaka izleyin. Birçok eğitmenin anlatmadığı şeyleri vurgulayacağım ben, anlatacağım. Birçok şey öğreneceksiniz. Sakın atlamayın videoları. İzleyin. Belki hızlandırarak izleyebilirsiniz. İlk defa programlamaya giriş yapıyorsunuz. İlk defa C Sharp öğreniyorsanız da yavaşlatmadan normal hızda tamamını izleyin. Sıralı bir şekilde bütün videoları izleyin. Evet, başlıyorum arkadaşlar. Şimdi şurada bazı şeyler yazmıştık bir önceki ders. Projemi yine açtım kaldığım yerden. Burada şimdi ben merhaba yazmam isteniyor. Şuraya gelin. Merhaba diyor. Alt satıra geçmiş. Boşluğa gerek yok. Mesela burada bir boşluk var mı yok mu gözükmüyor zaten. Ben size bu ödevi verdiğimde gözükmüyordu. O yüzden şunu sildim. Sonra alt satıra, şimdi şöyle dikkat ederseniz arkadaşlar, iki tane bir alt satıra geçmiş. Burada hello yazmamış. Bir alt satıra daha geçmiş. Tamam mı? O yüzden ne yapacağız? Merhaba 2 slash n yazacağız arkadaşlar. 2 tane slash n koyduğum zaman hem merhabadan sonra alt satıra geçer, sonra bir alt satıra daha geçer. Sonra devam edelim. Devam edelim. Şurada bir hello yazıyor. Hello yazıyor ama burada bir tab boşluk var arkadaşlar. Böyle yani şurada bir tab var. Şöyle tab var. Hello yazıyor. Tamam. Bu şekilde yazmışız. Şöyle göstereyim. Evet böyle. Şimdi hocam tabii alt satıra geçiyor sonra. Dikkat edin bakın şurada. Alt satıra geçiyor. Bu alt satıra geçmesi için ya şöyle slash n yapabilirsiniz ya da slash n yapmak istemiyorsanız write line diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada tamamlamak için mesela L yazdım, büyük L. Ctrl Space, klavyede Ctrl ve Space'e aynı anda bastığım zaman tamamlar. Tamam mı? Write L yazdığınız zaman bunu tamamlıyor arkadaşlar. Write line, büyük L yazdım ve Ctrl Space tuşuna bastım. Tamamlıyor. Write line. Şimdi bakın, tamam, şöyle şunu da göstereyim. Console nokta koydum. Ctrl Space'e bassanız da basmasanız da bu gösteriyor. Değil mi? Bunları gösteriyor. Write seçenekleriniz çıkıyor. Write line, bakın bunların hepsi beep. Beep sesi çıkarabiliyorsunuz aslında. Bunu da deneriz. Eskiden bunlar çok güzel çalışıyordu ama yeni bilgisayarlarda sıkıntı çıkarabiliyor. Yine de deneyeceğiz. Console write line dedim. Bakın write yazdıktan sonra, bakın burada nokta olmadığı için bu line çıkmayabilir. Ctrl Space'e bastığınız zaman öneriyor. Bakın ben bunu şunu sileyim. Escape'e basın bunun gitmesi için. Heh. Şöyle şunları bir uçurayım size göstermek için. Write dedim. Ctrl, CTRL, Space, soldaki CTRL ve Space tuşuna bastığım zaman bakın buraya yazabileceği şeyleri öneriyor bana. Write ve write line, zaten başka yok. Bunlar hani favori, sık kullandığımız için yıldız atmış. Bu aynı şey. Bu aynı şey arkadaşlar. Bunları çok sık kullandığım için favori atmış. Yani bir farkı yok. Şuradakiyle şuradakinin bir farkı yok. Write line diyorum. Tabii ben az önce yazdığım için tekrar uğraşmayacağım. Geri aldım.
Write line deyip bu şekilde de yazabiliriz. Yani write deyip t hello şuraya slash n yazabilirsiniz. Ya da direkt write line derseniz ekrana şunu yazar, sonra bir alt satıra geçer line yazdığınız için. Tamam. Burada da aynı şeyi yapabilirdik. Bir tane slash n'i azaltıp write line deyip tek slash n koyabilirdiniz. Tamam. Hello'yu da yazdım. Sonra devam edeyim. Ne isteniyordu? Şöyle bakın. C Sharp bir programlama. Aynı şekilde. Kopyalıyorum. Bakın kopyalarken ne yaptım? Tüm satırı seçiyorum. Bunu seçmek için şöyle cursor'ı buraya götürüyorum. Shift'e bastım. Klavyemdeki N'de bastım. Bakın klavye tuşlarıyla seçiyorum. Yani artık programcı oluyorsunuz yavaş yavaş. Mouse'la seçme işlerini bırakıp ne yapacaksınız? Klavyeyle seçeceksiniz. Klavyede bakın cursor'ı buraya getiriyoruz. Shift'e bastım. End tuşuna bastım. Seçti. CTRL-C copy yaptım. Sonra N'de tekrar bastım. Buraya geldim. Enter'a bastım. Alt satıra geçtim. Paste yaptım. Bunu yapıştırdım. Hello C Sharp ne yazdık? Hello C Sharp. Biraz böyle programlama, programming falan ya. Merhaba, merhaba, hello neyse programming falan biraz tarzanca oldu. Hem Türkçe hem İngilizce karışık. Olsun. Önemli olan burada bizim bunları yazdırabilmemiz. Önemli olan buradaki fonksiyonelite. Tamam, önemli olan bu. Takılmayın oralara. Alt satırda programlama var. Cursor bu arada. Programlamayı da aynı şekilde yapıştırdım. Az önce kopyaladığım şeyi. Right line olduğu için kendi atacak. Programlama. Sonra ne yapıyor arkadaşlar? Sonra en alt satıra geçiyor. Bir tane ünlem yapıyor. Ondan sonra şöyle tekrar gelelim şuraya. Buraya artık buraya right line'a gerek yok. Right yazabilirsiniz. Tab var mıydı burada arkadaşlar? Yok. En başa yazmış. Tab'a falan gerek yok. Şuraya bir tane ünlem yazmış, bırakmış. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar. Bunu save edip çalıştırdığımda ekrana bakalım. Bizim istediğimiz oldu mu? Oldu. Bakın merhaba yazdı. Altta bir satır boşluk. Hello. Tabii bu tablar buradaki tabla oradaki tab farklı olabiliyor. Mesela buradaki tab aynıymış ya. Tamam şöyle ben bu ödevi hazırlarken şöyle yapmamışım. Böyle. Evet böyle güzel oldu. Merhaba Hello C Sharp programlama. Ben bunu ödevi hazırlarken buraya tab koymadan space ile halletmişim işi. Tabla halledince zaten bunun aynısı oluyor. İkisi de Microsoft ürünü olduğu için Notepad de Microsoft ürünü. Bu da Microsoft ürünü olduğu için tablar aynı şekilde boşluk bıraktı. Hello C Sharp programlama yazdı arkadaşlar. Evet hallettik. Ödevimizi bu şekilde tamamladık. Bunu farklı şekillerde de yazdırdıysanız sorun yok. Amacımız bunu yazdırmaktı arkadaşlar. Peki şimdi ödevi kapatalım. Şimdi arkadaşlar şurayı kapatıyorum. Burayı kapatmak için Shift Escape'e basabilirsiniz ya da buradaki çarpıya basabilirsiniz. Bakın Shift Escape'e bastım. Ya da tekrar mesela geldiği zaman Shift Escape'le de çıkabiliyorum. Tekrar geliyor. Merak etmeyin. Run ettiğiniz zaman tekrar gelir. Şuradan da şu çarpıyla da kapatabilirsiniz. Size daha fazla yer açmak için ben genelde kapatacağım arkadaşlar. Kapatmaya çalışacağım. Unutmazsam bu şekilde böyle daha clean bir görsel sunmak istiyorum size. Kod sayfası göstermek istiyorum. O yüzden genelde kapatacağım. Run edince gelecek ama otomatik. Şimdi burada arkadaşlar yorum satırlarından bahsetmek istiyorum. Bunlar ekrana bunların hep az önceki gördüğünüz şeyleri yazıyor. Yorum satırı dediğimiz şey bazen kodumuza yorumlar yazmamız gerekebilir. İşte kendimiz için hatırlatmak için mesela bir kodu yazdık. Bir sene sonra tekrar kodu açtığımız zaman ya bu kodda bu satırda ne yapıyordum ya da bu bölümde ne yapıyordum diye kendimize ya da arkadaşlarımız bizim kodumuzu bazen biz mesela yıllık izinde olabiliriz. O projeye başka bir arkadaşımız bakıyor, devralmış olabilir. Bizim yazdığımız kodu anlayabilmesi için yorumlar faydalı olur. Çünkü bazen bu kadar basit olmuyor her şey. Daha karmaşık kodlar oluyor. O karmaşık kodları arkadaşlarınızın anlayabilmesi için güzel kısa kısa yorumlar yazmanız faydalı olur. Yorumları yazmanın iki yöntemi var temel olarak C Sharp'ta ve birçok dilde de böyle zaten. Bu şekilde gelirsiniz mesela. Burada mesela slash bakın sağa doğru slash. Shift ve 7'ye bastım benim klavyede. Tabii sizin klavye farklı olabilir ama simge şu. Şu simgeyi bulacaksınız. İki tane bu simgeden bu bir yorum cümlesidir. Tamam, bu bir yorum cümlesidir. Bakın bunu yazmakla bunu yazmamak arasında bakın şununla şunun arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Tamam mı? Yani şunun arasında hiç fark yok. Compiler, derleyici kodumuzu run ettiğimiz zaman, derlemeye çalıştığımız zaman bizim bu iki tane slash slash'ın yanına yazdığımız şeyleri ve slash slash'ları görmezden gelir. Yani bunu bu şekilde okur. Yani burada biz Türkçe yazmışız, Almanca yazmışız, İngilizce yazmışız. Hiç önemli değil. Burada ya da anlamsız bir şey yazmışız. Hiç önemli değil. Buralara bakmaz. Buralar bizim için. Ya mesela bakın ben bunu yazdım.
Tekrar kodumu save çalıştırdığımda bakın kodum yine aynı şekilde çalışıyor. Hiçbir değişiklik yok. Buradan mesela şuraya da yazabilirsiniz. Bu da bir yorum cümlesidir. Tamam, bu da bakın bir istediğiniz satıra yazabilirsiniz. Değil mi? Yorum haline getirebilirsiniz. Bazen kodu denemek için yorum haline getirebilirsiniz. Ya mesela acaba şurada şu C Sharp'ı şöyle yorum haline getirsem ben ne olacak? Bakın bu satır yok gibi davranacak. Bu satır yok gibi davrandığı için C Sharp yazmayacak. Bakın ne yaptı? Merhaba. 2 slash yani akiden alt satıra geçti. Bir satıra da geçti. Hello dedi. Sonra hello'dan sonra programlama yazdı direkt. Bakın şu satır 15. satır yok gibi davrandı. Tamam mı? Yani kodlarımızın önüne de kodlarımızı da yorum satırı haline getirebiliriz. Ne için gerekli bu? Bazen bazı satırlar programımızın hataya yol açma, yani hatalı çalışmasına yol açabiliyor. Onu denemek için onu comment haline getirip commentleştirip yani silmeden ilk eminseniz zaten onun gereksiz olduğunu silin. Ama emin değilseniz acaba bunu komentlesem kodum nasıl çalışır diye merak ediyorsanız belki daha sonra ihtiyaç duyacaksınız. Komentleyin. Daha sonra tekrar komenti kaldırın, açın. Tamam mı? Bu şekilde arkadaşlar. Yorum satır, kısa yorumlar böyle. Bir de uzun yorumlar var. Uzun yorumlarda bu şekilde arkadaşlar bakın bu da şuraya yazalım. Bakın slash bakın bu şekilde slash yıldız sıfırın yanındaki sağındaki yıldız basıyorsunuz. Enter'a basınca mesela aşağı geliyor ama bitirmek için de şu şekilde mutlaka. Ha, burada yer önemli değil. Bu buraya olur, buraya olur, aşağı bu böyle olur. Hiç önemli değil. Yani güzel dursun diye aynı hizada yazmaya özen gösterin ama. Yani bu kodların şu indent var. Indenting deniyor buna. Bu indentle yani bunlarla aynı hizada yazarsanız daha güzel gözükür, daha profesyonel olur. Yoksa burada yazsam da burada yazsam da hiç farkı yok. Şimdi burada bu da çok satırlı bir yorum örneğidir. Tamam mı? Bakın her enter'a bastıkça yıldız atıyor buraya. Bu C Sharp'ın özelliği. Diğer dillerde bu yok arkadaşlar. Her dilde yok. Bazı dillerde var. Bu gerekli değil, şart değil. Güzel gözüksün diye yapıyor bunu Visual Studio. Visual Studio'nun özelliği bu. Tamam, Visual Studio yapıyor bunu. Bu olmasa da ama olur. Bu da çalışır, bu da çalışır. İkisini de deneyelim. Bakın save edip çalıştırdığım zaman kodumu bakın hiç yokmuş gibi. Program şunlarla çalışıyor zaten. Şunu hiç görmüyor bile. Şunlar gerekli mi? Değil. Bakın o yıldızları sildim. Gördünüz mü? Yine aynı şekilde çalıştı. Yıldızlar şart değil, güzel gözüksün diye bunu Visual Studio atıyor. Enter'a bastığınızda çok satır yazacaksınız. Bazen şöyle yaparız arkadaşlar. Kodumuzun birden fazla satırını komentleriz. Mesela şu yıldız, evet. Mesela şu ilk iki satırı komentliyorum, tamam mı? Bakın full comment oldu burası. Bakın yıldız yok arada. Ne oldu? Bak iki satır yokmuş gibi. Ne yazacak? İşte merhaba hello yazmadan C# programlama yazacak. Kodumu tekrar çalıştırdığım zaman bakın C# programı ve ünlem yazdı. Tabii ünlem de duruyor. Ünlü de komentlemedim. Ünlemi de tek başına ünlemi komentleyebilirsiniz. Şöyle yaptığınız zaman ünlemi komentledik. Merhaba falan yazmayacak. C# programlama yazacak sadece. Tekrar açtım bunu. Bu şekilde arkadaşlar çoklu yorum satırı da ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi bu dersi bitirmeden arkadaşlar size çok kısa bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şimdi benim bu kodumun bulunduğu yer neresi? Kodun bulunduğu yer arkadaşlar şurası. Burası. Bakın benim işte şurada source repos bilmem ne gibi. Bu hani projeyi oluştururken bizim projemizi oluştururken belirlediğimiz yer. Proje nerede oluşsun diye sonra reposun altında işte admin source reposun altında burada C users tamam mı? C users admin source reposun altında tamam mı? Bulunuyor arkadaşlar. Şimdi admin source reposun altında neydi? Console app 8. Bu şekilde geldi benim projem. Projem geldi. Bunun içine giriyorum. Bakın burada binin binary bir bak. Exe'yi buldum. Şimdi çift tıklıyorum Exe'ye. Hop çalıştı kapandı. Hocam göremedim hiçbir şey. Acaba çalışmadı mı? Hayır çalıştı. Ekrana şunları da yazdı ama bu normal Windows üzerinden exe çalıştırma gibi çift tıklayarak executable kodu çalıştırdınız. Ya da programınızdan hani Windows CM'de yazıp komut satırından çalıştırabilirsiniz. İlgili dizine gidip adını yazıp çalıştırabilirsiniz kodunuzun. Ama göremiyorsunuz. Neden göremiyorsunuz? Ama burada görüyorum hocam şu merhaba hello C# programlamayı görüyorum. Neden görüyorsunuz? Çünkü Visual Studio seni bu kodları yazdıktan sonra sen çıktığını gör diye bekletiyor. Sana bir güzellik yapıyor. Bunu bekletiyor. Bir tuşa bastıktan sonra
kapatıyor. Ama normalde siz burada kullanıcıdan girdi bekle, input al komutu yazmazsanız bu hep bekler. Kullanıcıdan girdi almanız lazım. Kullanıcıdan girdi almak için de arkadaşlar burada bakın bir satır boş bırakıyorum farklı bir işlem yaptığım için. Console iki tane şeyimiz var. Read line. Console read line ve console read diye iki tane komutumuz var arkadaşlar. Console read line ne yapıyor? Bunların özellikleri var. İki tane komut arkadaşlar. Console read line bu yaptığı şey arkadaşlar satır okur. Kullanıcıdan satır e, okur. Input olarak yani kullanıcıdan satır input olarak yani input okur. Input okuma. Kullanıcıdan girdi alma. Satır okur. Yani bir satır. Uzun uzun metin yazabilirsiniz, sayı yazabilirsiniz. Ne yazarsanız yazın. Bunu okur sizden. Tamam mı? Bilgisayar alır. Bunu daha sonra değişkenleri öğreneceğiz. Burada bir değişken metin isimli bir değişken oluşturup eşittir dediğiniz zaman o metinin içine kaydeder arkadaşlar. Şunun başına tabii string demeniz lazım. String metin derseniz bunun içine depolar. Ama şu an biz görmedik bunları. Bunlara girmeyeceğim. Bunları daha sonra çok detaylı güzel bir şekilde anlatacağım. Anlayacaksınız ama şu anda hani sadece bunu bu şekilde yapacağımızdan haberiniz olsun arkadaşlar. Bunu bu şekilde readline'le kullanıcıdan satır okur. Bu arada şunu kapatıyorum. Shift ve Escape'e basıp da kapatabilirsiniz. Şunu ben daha fazla yer görebilmeniz için ya da direkt çarpıya basıp kapatabilirsiniz. Ben ara ara kapatacağım bunu daha çok kod görebilmeniz açısından ama run ettiğiniz zaman tekrar geliyor. Bunu başlat deyip kodu çalıştığınız zaman o gelir. Tekrar e, önemli değil. Daha rahat görmeniz için ben kapatacağım sık sık. Bunu bilin arkadaşlar. Kapatmada basit çarpıya basacaksın ya da shift'te escape'e basıyorsunuz klavyeden. Oraya seçip ama orayı seçip basacaksınız. Şimdi console read line dedi kullanıcıdan satır okur. Şimdi projemi save edip run ettiğim zaman bakın şimdi farklı bir durum olduğunu göreceksiniz. Bakın burada cursor bekliyor. Neden? Readline var. Benden veri bekliyor. Yani bir satırlık bir veri bekliyor ama bir satır şart değil. Kullanıcıya mesela bir şeyler yazdık. Enter'a bastım ve sonra çıkış yaptım. Bakın ben şunu yazıp Enter'a basana kadar çıkmadı. Program 25. satıra kadar geldi bekliyor. Şimdi programımız ne dedik? Adım adım çalışır. Yukarıdan aşağı top down approach. Tamam mı? Yukarıda git mesela 19. Şuradan başladı aslında. 12'de girdi. Burada hiçbir şey yok. Buraları atladı. 19'dan itibaren merhaba yazdı. Boşluk bıraktı. Hello yazdı. C# programlama yazdı. Ünlem yazdı. Sonra geldi. 24'te hiçbir şey yok. 25'e geldi. Console readline diyor. Burada bekliyor. Kullanıcıdan neymiş bu? Kullanıcıdan satır okuyor. Bir satır veri okuyor. Tamam mı? Satır okuyor. Bunları string'e dönüştürüp dönecek. Tamam string veri tipini daha görmedik ama string'e dönüştürüp dönecek. İleride biz bunu string metin eşittir console readline dediğin zaman metin isimli değişkene ya da ne değişken isim verirseniz o değişkene kaydedecek. Daha şimdi görmedik ama kulağınız dolgunluğu olsun, kulak dolgunluğu olsun diye anlatıyorum. Kullanıcıdan e, bir metin bekliyor. Tamam metin bekliyor. Sayıları da bu şekilde alacağız. Onları çevireceğiz. Tür dönüşümü yapıp convert'le çevirip metin gibi yani string gibi alıp onları integer'a, float'a falan çevireceğiz. Onları sonra göreceğiz ama şu anda kullanıcıdan basit anlamda input alma konusunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde yaptığım zaman readline'la böyle beklettiğim zaman bekliyor. 25. satırda bekliyor. Bir şeyler yazdım. Enter'a bastım. O zaman çıktı. Ancak şimdi program sonlandı. Şimdi tekrar bu şeye geliyorum. Benim şu exe'min olduğu yere geliyorum. Bakın exe güncellendi. Ben bunu run ettikçe bu güncelleniyor. Şimdi bakın dikkat edin. Çift tıkladım. Bakın artık gitmiyor. Az önce bir anda yanıp sönüyordu ya artık bekliyor. Ne bekliyor? Bir şeyler yazmamı ve Enter'a basmamı bekliyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde. Kullanıcıdan input almak bu şekilde. Kullanıcıdan satır okur, string döner. Bu. Bir tane daha var. Bakın bunu commentliyorum. Diğerini anlatacağım zaman bunu commentledim. Şimdi bir tane daha var. Kullanıcıdan veri almak için kullanılan. Console.read arkadaşlar. Read. Read oku demek. Read line satır oku demek. Line satır demek. Satır oku, read oku. Ne okur peki? Ne okur? Onu da yazalım şuraya. Bunun okuyacağı şey de şu. Yorum satırım. Tek karakter okur. Int yani tam sayı. Yani okuduğu karakterin int döner. Tam sayı döner. Döndüğü şey nedir aslında? Okuduğu karakterin ASCII
değeri. Tamam mı? ASCII değerini döner. Şimdi bunlar kafanızı karıştırmasın. Kulak dolgunluğu için söylüyorum. Bilen arkadaşlar ama bunları birçok hani biraz böyle kafalarında canlandı. Bilmeyen arkadaşlar da hiç önemli değil. Çok detaylı anlatacağım. Şimdi tek karakter okuyor. Int tam sayı dönüyor. Okuduğu karakterin ASCII tablosundaki karşılığını döner. Onları göreceğiz ama şu an sadece şeyi bilin arkadaşlar. Tek karakter okuduğunu bilin. Şimdi bunu seyredip çalıştırdığım zaman bakın bu da tek karakter. Bunda da yine mutlaka Enter'a basmamız gerekiyor. Mesela tek bir karakter C'ye bastım. Enter'a bastım. Döndü. Bakın bu şekilde. Bu da tek bir karakter okuyor. Bunu mesela biz bu daha sonra sayı eşittir deyip bunu int başına şuraya int sayı deseniz bunu o demin C'ye bastım ya C'nin ASCII tablosunu göstereceğim. ASCII tablosundaki karşılığı kaçsa o değeri sayının içinde depolarsınız. Yani bu da o işe yarıyor. Burada tek karakterden fazla giremezsiniz. Girseniz de kale almaz. Hocam tek karakter ben girmedim ama çalıştı mesela diyebilirsiniz ama onları kale almayacaktır. Bir sürü girdik hocam. O kale almıyor. Sadece ilk girdiğini kale alıyor. Tamam mı? Kale almaz. Bunu da bu şekilde bilelim arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınız zaman da egzeniz bekler. Hani az önce gösterdiğim şekilde. Şuradaki egze ne oluyor? Bakın tekrar burada da aynı şekilde. Burada da mesela sayı da girebilirsiniz. Sorun değil. Herhangi bir şey girirsiniz. Bekliyor arkadaşlar. Çıkmıyor. Bu da bu şekilde. Kullanıcıdan input almayı öğrendik. İki tane yolu var. Readline ve read. Neler öğrendik? Ödevimizin çözümünü gördük. Comment yazmayı öğrendik. Güzel şeyler öğrendik. Adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. Değişkenler konusuna yakında gireceğiz. Bunların hepsini birleştireceğiz konuları. Değişkenler konusunda öyle hem de kullanıcıdan satır okuma, girdi okuma konuları da birleşecek. Hepsini birlikte göreceğiz. Dediğim gibi atlamadan dersleri sırayla takip etmenizi tavsiye ediyorum.